Herkese merhaba. 3 Pratik Hayat kanalına hoş geldiniz. Cam silen robot videomuzdan sonra şöyle bir istek geldi. Sadece kutu açılımı hariç videolarda silme testini görmek istiyoruz dendi. Böyle bir video hazırladık. Birkaç alanda öncelikle robotumuzu tanıtıp silme testini yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Beğenirseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Bize desteklemek için abone olursanız da çok seviniriz. Yine görüşmek üzere. Şimdi iyi seyirler. Evin içinde deneyeceğiz ilk önce, o yüzden. Öncelikle ayna temizlemesini göstereceğiz. Daha sonra cam temizlemesini göstereceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi elektriğe taktık kablonun ucunu. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Su hazneli olduğu için bu daha pratik oluyor. Biz o yüzden bunu tercih ettik. Şöyle su haznesini açtık. Sanırım İçerisine şişe kadar su dolduracağız. şöyle kendimiz içerisine cam sil koyduk. İsterseniz normal suyla da silebilirsiniz. Hepsini bitiririz sayın seyirciler. İşte. Evet, kapağını da kapattık. Evet, açma kapama düğmesine bastık. Açtık yani. Şimdi vakumladı. Otomatik başlatmak için bu düğmeye basmamız lazım. Sulu silmesi için de bu tuşu seçeceğiz. Bu kuruya çeviriyor, bu suluya. Evet, şu an sulu silmesi için kumandaya basmış olduk. Aynen. Sonra buna basacağım. Suyu kullanması lazım artık. Evet, silmeye başladı arkadaşlar. Spreyi on yaptık. Yani sprey açıldı şu anda. Camın kirliliğini önce şöyle bir göstereyim. Aynanın kirliliğini göstereyim öncelikle. Bakalım en son halinde görürüz. Şu kumandanın üzerinden göstereyim size. Şöyle su püskürtmesine bastık. Daha sonra zaten su püskürtmesi on off düğmesi burası. Bir süre tamamen çerçeveyi taradıktan sonra su püskürtmeye o zaman başlıyor. Şu anda hem su püskürtüyor ara ara hem de silmeye devam ediyor. Yani ilk başta olan çerçeveyi taramasını bekleyeceksiniz kuru halde. Daha sonra kendisi taramayı bitirdikten sonra su püskürterek tekrar silmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi izleri hatta belli yukarıda. Şimdi tamamen silmesini bekliyoruz. Bu su püskürtmeli olduğu için kendi otomatik püskürtmesi için şu tuşa basacağız. Benim anladığım. Evet. Eğer su püskürtmesini istemiyorsak bunu kapatıp kendi sprey sıktıysanız, ıslaksa bu yüzeyi seçiyorsun. Kuruysa bu yüzeyi. Evet. Evet. Islak ya da kuru tercihinizi kendiniz yapıyorsunuz. Diğerlerini de el yöntemiyle sıkacaksanız ıslak ya da kuru temizlemeyi kendiniz seçiyorsunuz düğmeden. Otomatik kendi püskürsünde sadece bunu açmanız yeterli. Evet. Şimdi silmesine bakalım. Hatta şöyle göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi diğer aynayla farkını aslında buradan bile görebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, silmeyi bitirdi şimdi. Gördüğünüz gibi parlaklık gayet yerinde. Şöyle ilk pozisyonunda göstermiştim zaten kirliliği. Yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu ayna testimiz oldu. Cam testimizi de biraz sonra göstereceğiz. Şimdi öncelikle kapatmasını gösterelim. Düğmeye basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Evet. Aslında Fanını, yani vakum gücünü azaltıyor. Işığı söndü ve böyle çekerek alıyoruz. Daha sonra da sıfıra getiriyoruz. burayı da Şimdi de değişim yapacağız. Daha sonra cam da göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Evet, böyle su püskürtmeli cihazımızı göstermiş olduk. Cam testine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dış camları da sildiriyorum. Bu yüksek camları. Sizlerin de görmesini istedim. Şu an dışarıyı siliyor. İçeriği sildirdik biz. Şöyle dışarı gidiyor. Halatı da şöyle demire bağladık. Umarım düşmeden siler. Gördüğünüz gibi şöyle. Yukarıya doğru gidiyor. Camlar şöyle yüksekliği. Bu şekilde siliyor bakalım. Tabii cam balkonunuz normal cam balkon, kapalı cam balkondansa, yani şu katlanabilenlerdense aradaki vakum çubuklarından dolayı düşebilir. Ama bizimki şöyle kenarlıklı, her camda kenar var. O yüzden umarım düşmemesini temenni ediyoruz. Bu şekilde. Evet, bakalım. Evet, banyonun duşakabin camını da sildiriyorum arkadaşlar. Bakalım şöyle. İzlemediyseniz eğer diğer test videomu da izleyin. Ayrıntı olarak orada anlatıyorum. Şöyle banyonun camlarını da temizlettiriyorum. Gördüğünüz gibi oraya gidince vakum algıladığı için düşmüyor.